Meşrutiyetin coşkusuna düşen Trablusgarp Savaşı gölgesi, Balkanlarda süren milliyetçi yayılma hareketlerinin iştahını kabartıyordu. Trakya'dan Adria kıyılarına uzanan Osmanlı toprakları, Rusya'nın desteklediği Sırbistan ve Bulgaristan'ın gizli bir antlaşmasıyla paylaşılır. Sonradan Yunanistan'ın da katıldığı bu anlaşmanın hayata geçmesi için beklenen kıvılcım, Karadağ sınırında Ekim 1912'de savaşı başlatır. Batıdan Sırpların, doğudan Bulgarların saldırısıyla başlayan savaş, 1913 ortalarında bittiğinde Edirne'nin batısındaki Osmanlı toprakları elden çıkmıştır. Müttefik Alman subayı Gustav von Hochweg bu savaşın ilk aylarında Osmanlıların Doğu cephesinde görev yapmış ve bir savaş günlüğü tutmuş. Bu kitap işte bu günlüğün penceresinden Balkan Savaşı'na yokluklar ve eksiklerle giren ordunun, savaşı yönetenlerin başarısızlıklarının ve bu yüzden perişan olan askerler ve muhacirlerin feci durumunun bir tablosunu çiziyor. Merhaba, altını çizdiğim yazılar programında yeni bir anı kitabıyla sizlerle birlikteyim. Osmanlı ordusunda görev alan bir Alman subayı olan Gustav von Hochweg'in Balkan Savaşı anıları. Kitaba ön söz olarak Doğu Ordusu Kolordu komutanlarından Mahmut Muhtar Paşa'nın Balkan Savaşı'na dair anılarından bir bölümü almışlar. Savaşa ilişkin değerlendirmeler. Balkan Savaşı mağlubiyetimizle başımıza gelen yıkımlar, 300 yıldan beri süregelen ve eski Osmanlıların büyük yiğitlikler göstererek kılıç gücüyle ele geçirdikleri ülkelerden adım adım ve sürekli olarak uzaklaştırılmamızı doğuran acı olayların ve yıkımların en yenisidir. Savaş alanlarındaki bozgunların çeşitli nedenleri vardır. Bunlar siyasal, sosyal ve askeri nedenlerdir. Tüm bunları yazmada amaç, kimsenin üzerine yanlışlıkları yıkmak değil, durumu açıklayarak gerçeği aydınlatmaktır. Yönetimde bulunup tüm bu olaylara neden olanların, onlarla işbirliği yapanların sayısı o denli çoktur ki, bunları tek tek sıralamak gereksizdir. Ahlak ve bilim seviyelerimizin oldukça geri oluşundan dolayı içine düştüğümüz utanılası durumların ve bozgunların sorumluluğu yalnızca ordunun değil, tüm milletindir. Milli gücümüzün ölçülü ve iyi yönetilememesi, iç ve dış siyasette anlamsız ve boş hedefler izlenmesi, ulusal çıkarların doymak bilmeyen ellerde oluşu, bizim gibi sosyal ve iktisadi açıdan geri bir toplumda bağımsızlığın kaybedilmesine kadar gider. 35 yıl önce Rusya ile olan savaş daha başlamadan Avrupa, Bosna Hersek'te ve Bulgaristan'da bir takım düzenlemeler istiyordu. Bizse her yeri düzenleyeceğiz, düzenlemeleri yalnızca oraya özgü bırakamayız, siz karışamazsınız dedik. Ve bir temsilciler meclisi açarak inadımızla işi savaşa kadar götürdük ve içinden çıkılmaz duruma getirdik. Sonuçta Ayastıfanos Anlaşması'nı imzalamak durumunda kaldık. Gazi Muhtar Paşa yönetiminin Berlin Antlaşması'ndaki 23. maddeyi uygulayacağını bildiren savaşı önlemek konusundaki akılcı tutumunu vatansever ve savaşçı geçinen bir kesim, ölürüz hakkımızı vermeyiz türünden çığlıklarla önlediler. Ancak savaş çıktığında bu yaygaracıların kimi Avrupa'daki eğlencelerini, kimi de Çatalca'da topların patladığı ve devletin son saatlerinin geldiğinin düşünüldüğü bir sırada sıcak yataklarını yeğlediler. Gerçi meşrutiyetten beri ordu ve donanma için harcanan milyonlar, yapılan reklamlar, nutuklar, alkışlar, duruma daha ihtiyatlı yaklaşanları bile etkilemiş, milli savunmamızın tüm eksiklerinin birdenbire giderildiği düşüncesi doğmuştu. Meşrutiyetin başında vatanın can çekiştiği unutularak meclise Bosna Hersek'ten temsilciler seçilmesi düşünüldü. Avusturya buna Bosna Hersek'i kendi ülkesine katmakla yanıt verdi. Bulgaristan kapı kahyasına da devlet memuru süsü verilmek istendi. Buna Kral Ferdinand bağımsızlık ilan ederek karşılık verdi. Anlaşılması güç bir tutumla Girit konusu boykotlar yapılarak alevlendirildi. Yunanlılar Slavlarla birleşti ve sonuçta elden giden yalnızca Girit olmadı.
İtalya'nın Trablusgarp konusundaki ekonomik isteğine karşılık onlarla uzlaşarak siyasal egemenliğimizin korunması daha akıllıca olmasına karşın İtalyanlara güçlük çıkartılarak savaş körüklendi. Durumumuzun vahimliğini kavrayamayarak başka düşmanımız yokmuş gibi onlarla savaşa giriştik. Trablusgarp'ı korumak bir yana, gidiş geliş yollarımızın kesilmesinden dolayı Yemen ve Asir'deki etkimiz sarsıldı. Ne yazık ki iş bu kadarla da kalmadı. Her yanda çıkardığımız yangınları söndürmekle uğraşmamızdan yararlanan Balkan hükümetleri savaş açtılar. Halka ya Girit ya ölüm, ya Trablus ya ölüm mitingleri yaptıranlar bu kez halka ya Sofya ya ölüm külahları giydirip gazi olacağız diye bağırttı. Sonuçta ne yazık ki elde ne Girit kaldı ne Trablusgarp. O yaygaracılar Sofya'ya esir olarak bile giremedikleri gibi devlet egemenliğinin yerleşmiş olduğu Rumeli elimizden gitti. Ancak o adamlara bir şey olmadı. Meşrutiyetin başlarında Avrupa'nın gösterdiği yakınlığı kazanılmış bir hak saydık. Bunun yalnızca bir umut ışığı olarak algılanan devrimin uyandırdığı takdir duygusu olduğunu göz önüne almadık. Baskının kalkışı ile anında bir bolluk ve büyüklük elde etmişiz gibi kendimizi büyük devletlerden sayarak dünyaya meydan okuduk. Gazetelerde hakaret etmedik devlet bırakmadık. İkide bir kesin bir sayıymış gibi var olmayan 30 milyonluk Osmanlılıkla övündük. Ne yazık ki 300 yıldan beri çeşitli bozgun, acınacak durum ve eğitimsizlik aynası olan tarih sayfalarımıza bakmayarak sürekli 600 yıllık şan ve şereften söz edip yüksekten uçarak kendimizi aldatmaktan bir an bile geri kalmadık. Bilimden, sanayiden, ticaretten yoksun, yoksulluk ve sıkıntı içinde bulunan ve çeşitli unsurlardan oluşmuş ve millet bilincini oluşturan dayanaklardan yoksun, siyasal yaşamını sürdürmesi ancak diğer devletlerin birbirleriyle dalaşmalarına dayalı, toprakları büyük ancak gücü küçük bir devletçikten başka bir şey olmadığımızı anlamak istemedik. Gerek bu durum, gerekse her şeyden önce iç düzeni sağlaması gereken ordunun darbeciler elinde oyuncak olması ve subayların görevlerinden başka her şeyle ilgilenmeleri, Avrupa tarafından bizim için beslenen tüm umutları söndürüp nefret uyandırdı. İşte başımıza gelenler, tüm bu durumların hak ettiğimiz sonuçlarıdır. Sosyal nedenler. Rusya ile olan savaşa kadar ülkenin dışarı ile ilişkisi az olduğundan göreceli bir bolluk ve ucuzluk vardı. Devlet memurları sayıca az ve eğitimce düşük düzeyde olmalarına karşın yönetim işlerinde vatandaşın işlerini çözümlemede babacan bir davranış gösterirdi. Abdülhamit döneminin başlamasıyla işler karıştı ve tersine döndü. Meşrutiyetle birlikte yetkileri kötüye kullanmak, yoksulluk, düzensizlik, doğruluktan ayrılış, haksızlık egemen oldu. Yönetime karşı hoşnutsuzluk ve güvensizlik giderek çoğaldı. Köylünün canından başka koruyacak ve savunacak bir şey kalmadı. Rediflerin yıllardan beri sık sık askere alınmaları sonucunda ailelerde oluşan kayıplar insanları canından bezdirdi. Askerin kaçışını dinsel duyguların zayıflamış olmasına bağlayanlar olmuştur. Kanımca bozgunları buna bağlamak doğru olmaz. Nizami askerlerin dayanıp büyük çoğunlukla rediflerin kaçması da yenilgimizin nedenlerini bu dünyaya ait işlerde aramak gerektiğini gösteriyor. Derin bir inancın direniş gücünü nedenle arttırdığını tartışmayı gerekli görmüyorum. Bununla birlikte askeri duyguları hem milli gururu hem de sağlam bir eğitimle elindeki silaha güveni oluşmamış bir askeri yalnızca dinsel duygular ateşe atılmaya yöneltmez. Böyle olmasa müderrislerden başlayarak tüm medreselerdeki öğrencilerin ve sarıklıların her birinin birer yiğit savaşçı olması gerekir. Oysa savaş saflarında sarıklı gönüllülerle karşılaştığımı anımsamıyorum. Hatta tabur imamları bile görülmemiştir. Balkan Savaşları'nda kolordu komutanlarından Mahmut Muhtar Paşa'nın anılarından bir bölümle başladık kitabımıza. Gustav von Hochwälder Balkan Savaşı anılarını gün ve gün hatta saat vererek yazmış. Ekim 1912 yani Balkan Savaşı'nın yeni başladığı zamanda çevresinde gördüklerini şöyle anlatıyor. Her tarafta köyler yanıyor. Tüm cephede top gürlemeleri duyuluyor. Soğuktan donmuş, üstü başı ıslak yaralıların görünüşü de moral bozuyor.
Can kurtaran yetmiyor. Yaralı tedavi yerleri yok. Hatta yaraları temizlemek için su yok. Redifleri takviye edilmiş mevzilere yerleştirdik. Düşman pek takip etmiyor. Geri çekiliş. Saat 5'te Mahmut Muhtar Paşa telgraf çekerken aynı kurmay subay tekrar geldi ve Bulgarların takip etmemesine ve silah sesi duyulmamasına rağmen birliklerin mevzileri terk ettiğini ve geri çekildiklerini bildirdi. Kimsenin açıklayamadığı bir panik baş göstermişti. Subaylar yetersiz kalmıştı. Karargahın esir düşme tehlikesi vardı. Telgraf memurları arasında casusların olmasından şüphelenildiği için görüşmeler Almanca yapılıyor. Her bir top paşanın talimatları doğrultusunda yerleştirilmişti. Durumu kendimize bile açıklayamıyoruz. Etraf asker kaynıyor. Top ve yük arabaları yolları tıkamış. Hristiyan köylüler pencerelerden subaylara ateş ediyor. Gürültü ve karışıklık anlatılacak gibi değil. Saat 7'de Tabya'ya vardık. Birlikler burada değil, istasyona geri döndük. İnsanlar trenlere hücum ediyor. Baş makinisti silah zoruyla harekete zorluyorlar. Bu durumda her an tren kazası olabilir. Savaş tarihinde benzer olaylar var mı? Önemsiz kayıplar ve 7. Tümen'in başarısından sonra savaşmadan çözülmüş bir ordu. Bizi daha neler bekliyor? Bazı köy sakinleri Rumların ve Bulgarların rediflere rüşvet verdiğini söylüyor. Tamamen palavra. Paniğin baş göstermesinin nedenleri daha derinde yatıyor. Önümüzdeki günlerde bunlar açığa çıkacak. Korkunç insan manzaraları. İstasyonda durum korkunç. Herkes kaçıyor. Çoluk çocuklarıyla birlikte manda arabalarıyla uzun kafileler halinde hat boyunca veya aşağıya Rodos'ta'ya doğru gidiyorlar. Köyleri yakılmış. Yersiz yurtsuz yollara düşüp kargaşayı daha da arttırıyorlar. Fecaat ve sefalet var her yanda. Çocuklar yarı çıplak, kadınlar yalın ayak çamurda yürüyor. Bazı subay ve erat vahşiler gibi davranıyor. Ellerinde tabancayla istediklerini zorla yaptırıyorlar. Trenin hareketine kadar kompartımanda uyuyabileceğimizi ümit ediyorum. Ne mümkün. Kapıyı zorlayan askerleri direnmek zorundayız. Askerler ve kaçan yerli halk vagonların tepesine oturmuş. Casus olduğu sanılan 2 Bulgar hemen kurşuna dizildi. Kaçmaya çalışan 3.'sü ise hemen vuruldu. Herkes sadece kendisini kurtarmayı düşünüyor. Bir de yola devam ediyoruz. İstanbul'da istirahat. 29 Ekim Salı. 1912 yılı tabii ki. Sabah 7.30'da Yeşilköy'e vardık. Birazdan sabahın ilk ışıklarıyla camilerin minareleri parıldayacak. Denizi seyrederken içime hüzün çöktü. Son günlerde etrafımdaki dehşet verici olaylar, binlerce ölü, kuruyup çöle dönmüş tabiat, işte tüm bunlardan uzakta, sessiz, sakin, muhteşem tabiat manzarası bende garip duygular uyandırdı. Tekrar yaşama zevki duydum, ailemi düşündüm ve yavaş yavaş tekrar insan olduğumu hissettim. Pera Palace Oteli'nde savaşan asker görünümümü bir kenara bıraktım. Dostlarımın ve tanıdıklarımın sevgi ve ilgisini 2 misli sıcak hissediyorum ve zamanımın çok az olmasından dolayı üzülüyorum. Elçilikte ilginç haberler duydum. İstanbul'daki herkesin gerçek olaylar hakkında nasıl yalan yanlış bilgilere sahip olduklarına şaşırdım. Askeri ateşeler ile muhabirlerin savaş meydanına gitmelerine henüz müsaade edilmiş değil. Ama buna rağmen muhabirlerin muharebeler hakkında birçok makale yazmamış olduklarını söyleyemem. Gazetelerdeki haberler ne kadar yanlış. Hükümet halkın gerçek duygularını saklıyor. İstanbul'daki yaralılar. İstanbul'da çok yaralı var. Avrupalı şirketler Kızılay'a yardım ediyor. Sefaretin büyük salonu askeri hastaneye çevrildi ve sefirenin başkanlığında hanımlar yaralı subayların bakımını üstlendi. O kadar iyi bakılıyorlar ki mümkün olsa hep kalacaklar. Modern tüfek mermileri parçalanmadan delip geçtiği için yaralar ağır değil. Eğer kemik kırığı yoksa ve tabii kurşun kalbe gelmemişse. Ciğerlerinden yaralanmışları, 3 ile 4 kurşun isabet etmiş olanları gördüm. Hepsi de 3-4 gün kilometrelerce yürümüşlerdi ve trenlerin açık vagonlarıyla sevk edilmeyi bekliyorlardı. Tabii yaralılardan yüzlercesi de yetersiz bakımdan, soğuk, açlık ve susuzluktan öldü. Kirli bezler ve pis paçavralarla şarapnel yaralarını bastıran insanlar da gördüm. Yaralar her şeyin birbirine karıştığı kızıl kahve renkte kabuk tutmuştu.
İstasyona gelip doktor aradıklarında sargıları temizleyip çıkartmak için su bile yoktu. Onlar inim inim inlerken temiz pansuman için yapışmış bandajı çekip çıkartmaktan başka çare yoktu. İstanbul'a trenle yaralı sevkiyatı durdu. Bu büyük bir rahatlık getirdi. Şehirdeki yaralı sayısını kimse bilmiyor ama binlerce olduğunu sanıyorum. Savaşın birinci aşaması taarruz gücünü kaybeden Osmanlılar için kapanmıştı. Böylesine kendine güvenen, gururlu bir ordunun paramparça olmasının altında yatan nedenleri incelemek yerinde olur. Savaş öncesi yapılan hatalar. Doğu ordusunun yığınak hattı batıya doğru fazla yayılmış ve genişlemişti. Yığılma ve yayılma harekatı tamamlanana kadar Çatalca hattında kalınmalıydı. Bu kadar büyük bir ordunun seferberliğinin uzun süreceği bilinmeliydi. Ayrıca Harbiye Nazırı açıkça ordunun henüz hazır olmadığını kabinede söylemişti. En büyük hata bu yığınak hattından çok çabuk taarruza geçilmesiydi. 40 kilisedeki büyük yenilgi üst kademeyi akıllandırmamıştı. Muhtar Paşa'nın Vize'den tekrar emrindeki birliklerin henüz hazır olmadığını, gerek geriden gelen cephanenin, gerekse nakliye kollarının düzensizliğini bildirmesine rağmen derhal yeniden ilerlemesi emredildi. Ve diğer kolordular Paşa'yı bu ileri harekatında destekleyemedi. O da elinde kalanları kurtarmak için geri çekildi. Hükümet Bulgarlarla yapılacak bir savaşta savaş alanının Edirne yöresinde olacağını bilmesine rağmen geçen yıllar boyunca hiçbir önlem almamıştı. Ne tren hatları inşa edilmiş, ne yeni yollar ne de yeni köprüler yapılmıştı. Son ana kadar savaşın çıkacağına ihtimal verilmedi. Bu yedeklerin kısa bir süre önce terhis edilmesinden de belli oluyor. Birlikler o kadar zayıftı ki bazı taburlar sadece 250 kişiden meydana geliyordu. Seferberlik başladığında düşman her bakımdan çok büyük bir avantaja sahipti. Seferberlik planı iyi hazırlanmış olmasına rağmen uygulaması çok ağır işliyordu. Bakanlıklardaki bürolarda büyük bir karışıklık hakimdi ve deneyimsiz kurmaylar katı gerçeklerin gerektirdikleri karşısında şaşkına dönüyorlardı. Bir başkumandanın, bir de ordu başkumandan vekilinin olmasının isabetli bir karar olup olmadığı tartışılır. Bu durum ileride emir kumanda zincirinde sayısız anlaşmazlıklara neden oldu. Feci tablolar. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında aç yaralılar, kötü veyahut hiç pansuman yapılmamış halde istasyona kadar sürünerek gidiyorlar. Ve İstanbul'a gidene kadar günlerce orada bekliyor. Görüntü cepheye giden taze birliklerin moralini bozuyor. Sadece birkaç telgraf ve telefon hattı var. Eldeki 2 uçak da daha ilk gün bozuldu ve imha edildi. Az sayıdaki otomobilleri de elverişsiz yollarda kullanma imkanı yok. Telsiz, telgraf, genel karargahlar arasındaki emir iletişimini sağlıyor. Kent ve kasabalar yok. Sadece nüfusu firar etmiş köyler var. Kaçarken bindikleri uzun araba konvoyları yolları tıkıyor. Bu köylerin büyük bir kısmı bugün yanmış ve yıkılmış durumda. Almanya'da olsa yollar en azından topçu birlikleri geçemez diye belirtilirdi. Çünkü yüzlerce küçük derenin üstünde köprüler inşa edilmemiş. Şose diye adlandırılan yollardan en önemlisi olan Babaeski-Edirne arasındaki gerekli köprüler yok. Ümitsiz bir durum. Tüm bunlar ve kötü mevsim şartlarına rağmen 15 Ekim'de bu bölgede saldırıya geçildi. Mareşal Goltz, seferberlik tamamlanmadan hiçbir girişimde bulunulmamasını önermişti. Yöneticiler daha iyi biliyordu. Sevk ve idare tek elden yapılmıyor, daha evvel sözünü ettiğim üst düzey kumandanların çokluğundan ötürü tutarsızlıklar meydana geliyor. Kumanda edecek generaller, albaylar yerlerine atandıkları zaman ne kurmaylarını ne de birliklerinin yerini biliyor. Örneğin 21'i akşamı tümenine atanan bir kumandan ertesi sabah askerlerini cepheye sürmek zorundaydı. Canı gönülden yardıma hazır olduğunu bildiren Alman ıslahatçılar da reddedildi. Bugün bu konuda bize verilen açıklamaya inanıyorum. Düzensizliğin boyutları bilindiği için herhalde yabancıların durumu görmesini istememişlerdi. Halbuki ıslahatçıların savaşta çok yardımı dokunabilirdi. Hepsi boşa gitti. Askeri ateşelerin ve gazetecilerin de endişeyle uzak tutulmasının sebebi buydu. Diplomatik sakıncalar da göz önünde bulundurulmuş olmalı.
Emir komuta zinciri ağır ilerliyor. Emirlerin iletilmesi zor ve emniyetsiz. Bulgar ve Rum ahali düşmanca davrandığı ve silahlandığı için sık sık keşif kolları yok ediliyor. Koordine bir tutum yok. Subayların çarpışmalarda kendi beceri ve inisiyatiflerini kullanması çoğu kez yetersiz. Yürüyüş kolları muntazam düzenlenmemiş. Ya çok büyük ve hantallar ya da aralarında geniş mesafeler var. Cephane sandıkları ve diğer yükler katırların sırtında. Yürüyüş sırasındaki korunma yeterli değil. Muntazam keşif yapılmıyor. Çarpışma esnasında ise tamamen duruyor. Genelde geniş cephede savaşıldığı için birlikler ve kolordular arasındaki bağlantı ekseriya kopuyor. İleri karakolların gereksiz olduğu düşünülmüş. Kısaca birlikler düşmana rastladıkları an çarpışmaya girişiyor. Sonra tekrar siperlere çekiliyor. Aynı durumu Bulgarlarda da gözlemledim. Çarpışmalara bilgisizce gözü kapalı giriyorlar. Sonra da süngü saldırıları başlıyor. Avcı atlarındaki piyadelerin davranışı ve ateş açmaları çok farklıydı. Bir kısmı nişan almaksızın tetiği çekiyor. Genelde sol el yaralanmalarının, askerlerin siperlere büzülmeleri ve silahlarını dışarı doğru tutup körlemesine ateş etmelerinden kaynaklandığını söylemeliyim. Bulgar piyadelerinin davranışı kesinlikle daha iyi. Suç kimde? Tüm bunlar göz önünde bulundurulursa 40 kilise ve Vize'deki panik daha kolay anlaşılır. Ve bu durumdan ne tek başına Türk askeri ne de Alman eğitimi sorumlu tutulabilir. Kabahatin bu elverişsiz şartlarda Türk askerini cepheye sürenlerde olduğuna inanıyorum. Ne için savaşa gittiğini anlamadan eline tutuşturulan silahın tertibatını bilmeksizin günlerce kendisinin diye görmediği bir memleketin yollarında aç, susuz sürüklenen, sıcak iklimden gelen bu Anadolu çiftçisinin maneviyatını da düşünmek gerekir. Kendi başına terk edilmişler, ayakkabı benzeri bir şeylerle çamurun içinde yalpalayarak ilerleyerek soğuk geceyi sırılsıklam, korunaksız geçirdikten sonra gün doğumuyla tekrar cepheye gidiyorlar. 1 saat ateş altında çarpıştıktan sonra fişeği tükeniyor. Bulgarlar giderek yaklaşıyor. Yağmurda şişen cephane sandıkları ne kürekle ne de kasaturayla açılabiliyor. Adam bir gün önce gördüğü yaralıların acıklı durumunu düşünüyor. İliklerine kadar korku ve ölümü hissediyor. Geri dönüyor, diğerleri onu takip ediyorlar. Önce felaketin yükü altında şaşkın, sonra hızla koşarak yaklaşan düşmandan kaçıyor. Her şeyi beraberinde sürükleyip götüren panik böyle başladı. Yolların sanki başı sonu yok. İlerlemek imkansız. Dereler taşmış, köprüler yıkılmış, köyler yanıyor ve düşman ateşi safları biçiyor. Bu akınlar halinde kaçış korkunç. İnsan hayvana dönüşmüş ve savaşın tüm iğrençlikleri, felaketi almış başını gidiyor. Bu sahneleri yaşayan ömrü boyunca unutamaz. Savaşı kaybeden Türk askeri değildi. Kabahat sorumsuzca davranıp gerekli önlemleri almayan sorumlu mercilerindir. Balkan Savaşı'nda Osmanlı saflarında savaşan bir Alman subayının anılarından bazı bölümler okudum sizlere. Dinlediğiniz için teşekkürler.